Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size görmüş olduğunuz bu motifli bandananın yapım aşamalarını anlatacağım. Şimdi başlayalım. Bandanamızın ölçüleri, yüksekliği 28 santim ve uzunluğu da yaklaşık 51 santim. Örgümüz için 4 renk ip kullanıyoruz ve 3 numara 1,7 milim tığ kullanıyoruz. İplerin numaralarını açıklamaya yazarım. Bandanamız için yine 10 tane motif ve 5 tane şu şekilde yarım olacak şekilde motiflerimizi yapıyoruz. Önce motifimizin orta kısmını yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi ben kahverengi ip de belli olmadığı için size açık renk iple yapacağım. Daha sonra bu kahverenginin üstünden devam edeceğiz. Önce sihirli halkayla başlıyoruz ve sihirli halkamızdan ilmeğimizi çıkararak sabitliyoruz. Daha sonra bir zincir çekiyoruz ve sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6. Daha sonra sihirli halkamızı kapatıyoruz ve başlangıçta çektiğimiz zincirin tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Sonra 2 zincir çekiyoruz ve zincirin çıktığı noktaya bakın tekrar bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve bir zincir çekip aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyoruz ve yine sık iğne yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz ve yine aynı noktaya batarak bir sık iğne daha yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz ve hemen yanındaki bakın sık iğnenin tepesine batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Yine bir zincir çekip tekrar sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde başlangıçta çektiğimiz 6 tane sık iğneyi 12 tane sık iğne yapmış oluyoruz ve şuradaki zincirin tepesine batıp ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bu şekilde bakın 12 tane sık iğnemiz oldu. Burada bir zincir çekip ipimizi buradan kesiyoruz. İpimizi gizliyoruz ve yine her sihirli halka videosunda gösterdiğim gibi buradaki ipimizi sağlamlaştırıyoruz. Bunun için bakın şu şekilde motifimizin arka kısmından şöyle çıkarıyoruz bir ilmek ve bu ipi bu ilmekten geçirerek sabitliyoruz ve tekrar bunu aralardan yürüterek gizliyoruz. Aynı şekilde kestiğimiz bu ipi de gizliyoruz ve ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramıza normal kahverengi ile başladığımız motifimizin orta kısmıyla başlıyoruz. Ve bakın şu sık iğnelerin herhangi birine bu şekilde tığımızı batırıyoruz ve sarı renk ipimizi batırdığımız noktadan çıkarıyoruz. İpimizi sabitliyoruz ve 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Tekrar ipi tığa doluyoruz ve zincirin çıktığı noktaya batıyoruz
Ve burada bakın şu ilmeği biraz uzatıyoruz. 1 2 kere örüyoruz ve burada 2 tane ilmeği bekletiyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz ve aynı noktaya tekrar batıyoruz ve tekrar bakın ilmeğimizi uzatıyoruz. 1 2 ve şimdi üçünü bir kereden çekiyoruz ve burada 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi tığımıza doluyoruz ve hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyoruz ve burada da aynı işlemi yapıyoruz. Bakın. 3 kere aynı noktaya batarak aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi hepsini bir defadan çekiyorum ve araya 3 zincir çekiyorum. Tekrar hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın. 1 2 1 2 ve tekrar aynı noktaya batıyorum. 1 2 ve sonra hepsini bir defadan çıkarıyorum. Bu şekilde 12 tane sık iğnemiz vardı. Bu yaptığımız üçlü gruplardan da 12 tane yapıyoruz ve başlangıçta çektiğimiz zincirin tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bu şekilde bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane üçlü grup trabzanları yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz ve başlangıçta çektiğimiz bakın şu 4 zincirin tepesine batıyoruz, ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz, bir zincir çekiyoruz ve ipimizi buradan kesiyoruz. Bu şekilde ikinci sıramızı da bitirmiş olduk. Aslında üçüncü sıra ama şu başlangıcı saymazsak ikinci rengimiz, ikinci sıramız bitmiş oluyor. İplerimizi gizliyoruz ve üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üçüncü sıramıza yeşil renk ipimizle başlıyoruz. Bunun için yine bakın şu 3 zincir çektiğimiz boşlukların herhangi birine batıyoruz ve ipimizi buradan çıkarıyoruz ve sabitliyoruz. Bu noktada 1 2 zincir çekiyoruz. Ve bakın şu 3 tane zincirin hemen şöyle en kenarına çekiyoruz. Ve burada bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Daha sonra bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. İkili trabzandan biraz daha uzun oluyor ve bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 araya 3 zincir çekiyoruz ve şimdi tekrar 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 2 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyoruz ve bu şekilde köşe noktamızı oluşturmuş oluyoruz. Araya 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 ve bakın şu üçlü grup trabzanların
tepesine 2 tane çakma sık iğne yapıyoruz. İpimizi tığımıza doluyoruz ve bakın şu boşluğuna, şuraya bir, 2 tane çakma sık iğne yaptık. Tekrar 3 zincir çekiyoruz ve hemen bakın şu boşluğa tekrar bir köşe noktası yapıyoruz. Bir, 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane de üçlü trabzan yaptım. Araya 3 zincir çekiyorum ve hemen yanına üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 tane ve üçlü trabzanların yanına 2 tane de ikili trabzan yapıyorum. İkinci köşe noktamızı da oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum ve hemen şu üçlü grubun üstüne 2 tane çakma sık iğne yapıyorum. Bakın şu boşluğa bir, 2, tekrar 3 zincir çekiyorum ve bakın hemen şuradaki boşluğa bir köşe nokta daha yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 tane üçlü trabzan, araya 3 zincir, tekrar 2 tane üçlü trabzan ve hemen yanına 2 tane ikili trabzan. Dördüncü köşe noktamızı yaptıktan sonra bir tane daha çakma sık iğne yapıyoruz ve tekrar 3 zincir çekip bakın başlangıçta çektiğimiz 2 tane zincirin tepesine batıyoruz ve ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve ipimizi buradan kesiyoruz. Kestiğimiz ipi gizliyoruz ve dördüncü sıramıza başlıyoruz. Dördüncü sıramız için diğer renk ipimizi alıyoruz ve bakın şu köşe noktasından tığımızı batırıyoruz ve buradan ilmeği çıkarıyoruz. Yine aynı şekilde ilmeğimizi sabitliyoruz ve burada 2 zincir çekiyoruz. Ve daha sonra bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve hemen bakın şuradaki üçlü trabzanın tepesine batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Dört tane trabzan var. Dördünün de tepesine batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar ipimizi tığımıza doluyoruz. Bakın şu arada çektiğimiz 3 zincir vardı. Hem sarı sırada hem yeşil sırada. Bir alttaki sarı sıranın bakın şu 3 zincir boşluğunu batıyoruz. Bu şekilde bakın. Batıyoruz ve ipimizi çekiyoruz.
Bakın şu yine başlangıçtaki ilmeği biraz uzatıyoruz. 1 2 3. Bakın aynı seviyeye geldi. Tekrar aynı noktaya batıyoruz. Aynı işlemi yapıyoruz. Bir, iki, üç. Bakın aynı noktaya 3 kere battım ve üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Tekrar bakın ipime doladım ve hemen yanındaki boşluğa batıyorum ve burada da aynı işlemi yapıyorum. Tekrar bakın şuradaki 4 tane trabzanın tepesine batıyorum ve 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve şu aradaki zincir boşluğuna 2 tane trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir ve aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. Tekrar 4 tane trabzanın tepesine 4 tane trabzan yapıyorum. Ve yine zincir boşluklarına tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bakın şu alttaki sarı olan zincirin boşluğuna batıyorum ve burada üçlü trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa tekrar batıyorum ve aynı işlemi burada da yapıyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Tekrar bakın burada 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya 2 tane 2 zincir, tekrar 2 tane ve bütün burada yaptığımız işlemleri burada da yaparak sıra sonunda 2 tane trabzan daha yapıp şu noktada birleştiriyoruz. Son trabzanların tepesine de battıktan sonra başlangıçta zincir boşluğuna 2 tane trabzan yapmıştık. Şimdi 2 tane daha yapıyoruz. Araya 2 zincir çekiyoruz ve bakın şu zincirin tepesine batıyoruz. İlmek kaydırmayla birleştiriyoruz ve bir zincir çekip ipimizi buradan kesiyoruz. İpimizi kestikten sonra gizliyoruz ve motifimiz bitmiş oluyor. Motifimizin ölçüleri ise bakın 8 santim. Eni boyu aynı zaten. 8 santim uzunluğunda 10 tane motif yapıyoruz. Ve yine bakın şöyle motifin yarısı olacak şekilde 5 adet motif yapıyoruz. Şimdi bu motifin yapımına geçelim. Yarım olan motifimiz için başlangıçta yine kahverengi ile başlıyoruz. Ben kamerada görünsün diye açık renk iple yapacağım. Bunun için yine sihirli halka yapıyoruz
ve sihirli halkamızı bu şekilde sabitliyoruz ve bir zincir çekerek 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4. Sihirli halkamızı kapatıyoruz ve bakın burada yuvarlamıyoruz. Bu şekilde kalıyor. Tekrar 1 2 zincir çekiyoruz ve bu şekilde dönüyoruz. Şu başlangıçtaki sık iğnenin tepesine batıyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz. Araya bir zincir çekiyoruz ve aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Yine bir zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz ve yine bir zincir çekip aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip aynı şekilde sık iğne daha yapıyoruz. Ve dördüncü sık iğnemize de aynı işlemi yaptıktan sonra başlangıçta çektiğimiz 4 tane sık iğneyi 8 tane sık iğneye dönüştürmüş oluyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve ipimizi buradan kesiyoruz. İplerimizi gizliyoruz. Sihirli halkamızı sabitliyoruz ve ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramıza bakın. Yine sarı renk ipimizle başlıyoruz. Aynı şekilde bakın şurada tam olan kare olan motifimizde 12 tane yapmıştık. Bu yarım olan motifimizde 8 tane yapacağız. Bu şekilde bakın motifimizin doğru yüzünden zaten şurada 8 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Hemen başlangıçtaki sık iğnenin tepesine batıyorum ve sarı renk ipimle bir tane ilmek çıkarıyorum. İlmeği sabitliyorum ve burada 4 zincir çekiyorum. Ve diğer motifte yaptığım gibi bakın aynı noktaya batıyorum ve burada 3 tane trabzan yapıyorum. Bu trabzanları tam kapatmıyorum ve son sırada kapatıyorum. Bakın kapattım. 3 zincir çektim ve hemen yanındaki boşluğa battım, trabzanın tepesine ve aynı işlemi burada da yapıyorum. Araya 3 zincir çekiyorum. Tekrar hemen yanındakine batıyorum. Bu şekilde bakın şu 8. sık iğnenin tepesine batarak 8 tane üçlü grup trabzan yapıyorum. İplerimizi gizledikten sonra 3. sıraya başlıyoruz. Bunun için hemen bakın şu boşluğa batıyoruz. Bakın bu şekilde burada yarım köşe yapıyoruz. Bu tam köşe. Biz burada yarım köşe yapıyoruz. Bunun için hemen bu bakın başlangıçtaki 3 zincirin boşluğuna batıyoruz ve hemen ipimizi sabitledikten sonra köşenin diğer yarısı olduğu için önce üçlü trabzan yapıyoruz. Bir zincirde diğer trabzanın yerine geçmiş oluyor. Daha sonra 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz ve hemen bakın şu üçlü grubun şu boşluğuna 2 tane çakma sık iğne yapıyoruz. 1
2 tane. Yine 3 zincir çekiyoruz. Ve bakın şu boşluğa tam bir köşe yapıyoruz. Önce 2 tane sık ikili trabzan, 2 tane üçlü trabzan, araya 3 zincir ve tekrar 2 tane üçlü trabzan. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve köşe noktamızı oluşturmuş oluyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Bir, iki, 3 zincir çekiyoruz ve yine bu noktada 2 tane çakma sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekerek yarım köşe daha yapıyoruz. Bakın şuradan bir ikili trabzan, bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Hemen yanına üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2. Bu şekilde yeşil rengimizle de sıramızı tamamlamış oluyoruz ve bir zincir çekip ipimizi kesip gizliyoruz. İpleri gizledikten sonra son sıramıza geçiyoruz. Son sıramız için de bakın yine trabzanların tepesine batarak trabzan yapıyoruz ve şu ara boşluğa da üçlü trabzan yaparak bu şekilde son sıramızı bitirmiş oluyoruz. Hemen başlangıçtaki zincirin tepesine batıyoruz ve ipimizi burada sabitliyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve hemen yanındaki boşluğa batıp ikili trabzan yapıyoruz. Bakın trabzanların tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum ve bakın şu sarı rengin şu 3 zincirin altındaki boşluğa batıyorum ve ilmeği biraz uzatarak burada üçlü trabzan yapıyorum. Üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra hemen yanındaki boşluğa da aynı şekilde 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar bakın köşe noktanın trabzanların tepesine batıyorum. Ve zincir boşluğuna 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir ve aynı noktaya 2 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Ve yine tüm trabzanların tepesine batıyorum. Aynı şekilde şurada yaptığım işlemleri şuraya da yaparak sıramı tamamlıyorum. Bandanamızın birleştirilmesi için bakın motiflerimizi bu şekilde diziyoruz. 1 2 3 4 3 2 1
şeklinde diziyoruz ve daha sonra yarımları, bakın yarım motifleri bu şekilde koyuyoruz. Dikerken bakın şuradan başlıyoruz ve şu sırayı dikiyoruz. Daha sonra bu sırayı dikiyoruz. Şu sırayı ve şu sırayı diktikten sonra yukarıdan aşağıya olan kısmının dikimine geçiyoruz ve bu şekilde dikiyoruz ve bandanamız bitmiş oluyor. Şimdi iple iğnemizi hazırlayalım ve dikme işlemine geçelim. Şimdi hemen bakın şu yarım olan motifle hemen altındaki motifi alıyorum ve bu şekilde ters yüzleri sırt sırta olacak şekilde şöyle tutuyorum ve dikmeye başlıyorum. Dikme işlemi için bakın şu iki tane, şu iki zincirden sonraki iki tane trabzandan başlıyoruz. Aynı şekilde zaten şuradan da şu trabzandan başlıyoruz. Hemen şu tersinden bu şekilde giriyoruz. İğnemizi batırıyoruz. Ve daha sonra bakın şu trabzanların tepesinin şu arka ilmeklerinden ve şu arkadakinin de bize bakan ilmeklerinden, bakın şu şekilde şu bize bakan bizden taraf olan ilmeklerinden dikiyoruz. Şimdi hemen bakın şu trabzanın tepesine bakın tığımı şöyle yukarıdan gelecek şekilde batırıyorum. Diğer tarafın yine bizden taraf olan ilmeğini alttan, bakın alttan batırıyorum. Yine ön tarafta olan bizden taraf olan kısmına bakın üstten batırıyorum. Yani şöyle alttan almıyorum. Üstten alıyorum. Tabii ben daha güzel duruyor diye böyle yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Tekrar bakın bu şekilde iğnemi batırdım ve diğer taraftan bakın üstten batırıyorum. Tekrar bu şekilde iğnemi batırdım ve ön taraftan yukarıdan olacak şekilde iğnemi batırıyorum. Bu şekilde tüm sıramı tamamlıyorum. Şu köşe noktasına kadar yapalım. Bu geçişlerini de anlatayım. Köşe noktasına geldiğimizde bakın bu şekilde
Buradan şu boşluklar oluşsun diye dikmiyoruz ve şuradan alttan, bakın şu şekilde alttan olacak şekilde ipimizi yürütüyoruz. Ve diğer trabzanın üst kısmından çıkacak şekilde, bakın şöyle ipimizi yürütüyoruz. Şimdi hemen yanındaki iki motifi alıyoruz. Bakın hemen bu motifin üstünden yanındakinin altından olacak şekilde iğnemizi geçiriyoruz. Bu şekilde dikiyoruz. Tekrar köşe noktasından ipimizi yürütüyoruz ve diğer iki motifi dikiyoruz ve şu noktada ipimizi kesiyoruz. Tekrar şuradan birleştiriyoruz ve tüm birleştirmeleri yaptıktan sonra kenar kısmının işlenmesine ve bağcıklarının yapılmasına geçiyoruz. Bandanamızın dikme işlemi bitti. Bakın bu şekilde gösterdiğim şekilde dikerseniz bu şekilde güzel görüntülü oluyor. Bakın bu şekilde. Şimdi kenarlarının işlenmesine geçelim. Bandanamızın köşe noktasından, bakın şuradan tığımızı batırıyoruz ve ilmeğimizi çıkarıyoruz. İlmeği sabitliyoruz ve burada 3 zincir çekiyoruz. Daha sonra aynı noktaya batıyoruz ve burada trabzan yapıyoruz ve 3 zincir çekiyoruz ve bakın şu hemen şuradaki boşluğa batıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz ve hemen yanındaki değil, bakın battığımız noktanın yanındaki değil, diğer yanındaki, yani bir trabzan atlıyoruz ve yanındaki trabzana batıyoruz ve burada yine ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz ve yine şu boşluğa batıp ipimizi alıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. Tekrar bakın bir tane atladım ve hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Yine trabzan yapıyorum ve 3 zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Üç zincir çekiyorum ve ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde motifin sonuna kadar yapalım. Motifin sonuna geldiğimizde bakın son trabzanın tepesine batıyoruz ve şu aradaki zinciri atlıyoruz
Tekrar ipimizi doluyoruz. Şu zinciri de, zincir boşluğunu da atlıyoruz ve hemen şu birinci trabzanın tepesine batarak aynı işlemi yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şurada oluşan, bakın şu boşlukların devamı gibi şuradaki boşlukta oluşursa motifimiz tamamlamış olur. Bakın şurada da oluşacak. Bu şekilde kenarını yapıyoruz ve şu dönüşten sonra bu kenarını da yapıyoruz. Bu kenarda farklı bir işlem yapacağız. Şu noktaya kadar yapalım. Örgümüzün iki kenarının da bakın şöyle yapımı bittikten sonra köşe noktamıza geliyoruz. Köşe noktamızın son trabzanın tepesine bakın şu kenar süsümüzü yapıyoruz ve tekrar aynı noktaya trabzan yapıp tekrar kenar süsümüzü yaptıktan sonra bağcığımızın tekini bu noktada başlıyoruz. Bunun için yaklaşık 25 santim olacak şekilde zincir çekiyoruz. Zincirin sayısı önemli değil. 25 santim oluncaya kadar zincirimizi çekelim. Yaklaşık 25 santim olacak şekilde zincirimizi çektikten sonra bakın zincirimizin şu üst kenarlarından bakın şu üst ilmeklerinden hemen ilmek kaydırma yapıyoruz. Böylece zincirimiz biraz daha kalın olmuş oluyor ve yine biz örgümüzün kalan kısmına dönmüş olup devamını yapmış oluyoruz. Bu şekilde bakın batıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz. Bunu zincirin sonuna kadar yapalım. Zincirin sonuna geldiğimizde bakın tekrar ipimizi doluyoruz ve yine aynı noktaya batıyoruz ve tekrar bu noktada trabzan yapıyoruz ve yine kenar süsümüzü yapıyoruz ve bu şekilde hem köşe noktamızı yapmış oluyoruz hem de bağcığımızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi şu yarım şeklinde olan motifimizin kenar süsünün yapımına geçelim. Bunun için bakın şöyle uygun gördüğümüz noktalara batarak kenar süslerimizi yapıyoruz. Bazı noktalarda biraz daha uzun, bazı noktalarda biraz daha kısa yaparak bitiriyoruz. Bakın şöyle. Bu sarı kısımda trabzanlar biraz daha uzun olduğu için buraya 3 tane ya da 2 tane yapabiliriz. Bakalım. 2 tane uygun olur. Bakın şu noktaya da batıyorum. Şu kahverengi, bakın şu ortamızın şu sihirli halkanın boşluğuna batıyorum ve burada 3 tane kenar süsü yapıyorum. 1 2 3
ve yine aynı noktaya batarak üçüncü kenar süsümü yapıyorum. Mümkün olduğu kadar şurayı düz çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi bu noktada yine bakın şurada yaptığım gibi şuradaki sarı kısmın hemen başlangıcına batıyorum. Ve hemen son kısmına da batarak devam ediyorum. Tekrar bakın yeşil renkli olan kısımda da 2 tane yapmışım. Hemen yine şu dip noktasına batıyorum. Ve başlangıç noktasına yine batarak devam ediyorum. Tekrar bakın şu dikiş kısmının hemen ortasına batıyorum. Ve hemen şu karşıdaki bakın şu dikiş noktasının yine ortasına batıyorum. Ve yine burada da trabzan yapıyorum. Bu şekilde uygun gördüğüm noktalara batıyorum ve kenar süsümü yapıyorum. Burada yaptığımız size uygun gelecek şekilde şöyle düz olacak şekilde yaptığınız işlemlerin aynısını tüm yarım motiflerin üstüne yapıyoruz ve şu köşe noktasında tekrar bağcığını yapıyoruz, geri dönüyoruz ve şuradaki bakın şu 3 zincir olan kısmın hemen yanına batarak ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz ve bandanamız bitmiş oluyor. Son köşe noktamıza geldiğimizde aynı noktaya 2 tane köşe süsü yapıyoruz ve yine 25 santim zincir çekip üzerine ilmek kaydırmayla geri dönüyoruz ve başlangıçta yaptığımız bakın şu zincirin tepesine batıyoruz, ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz, bir zincir çekiyoruz ve ipimizi buradan kesiyoruz. Kestiğimiz ipi gizledikten sonra bandanamız bitmiş oldu. Üzerine ıslak bir bez örterek çok hafif ısıtılmış ütüyle ütülersek bandanamız daha güzel görünecektir. Siz de bu bandanadan yapmak isterseniz videomu izlemeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.